Geçeyim mi? Geçebilir miyim? Sen de üstüme çık dede. Okyanusları açtık, derede boğuluyoruz şu an ya. Zemin çok kötü. Büyük ihtimalle burası sulama göleti. Öyle bir şey. Aslan Yaylası göletiymiş burası. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada internet geri geldi. Bayağı Aslan Yaylası göletine yaklaşmışız. Devam edelim. Buraya kadarki rotadaki antik kentleri kendim buldum. Gidebildiğimiz yere kadar gittik. Gerçekten yolları çok sapa. Yani geniş bir zamanda gelinmesi gereken yerler. Ama 3 aşağı 5 yukarı nasıl gelineceği, nasıl gidileceği, o yerlere ulaşılabileceği hakkında bir fikir sahibi olmuşsunuzdur umarım. Elimden geleni yapıyorum. Rotanın hepsi hakkında konuşacak olursak, en sevdiğim deyimi söylüyorum şu an. Kah düzgün yollardan gittik, kah bozuk yollardan gittik. Ama bütünüyle düşünecek olursak çok güzel. Ben yine hayran bir şekilde 10 üzerinden 10 veriyorum şu ana kadar. Üstüme çıksaydın abi. Üstüme çıksaydın. Allah'a çık ya. Üstüme çık hiç. Allah'ım ya Rabbim ya. Moto Müzika sinirlendi. Sinirlenmeyecek gibi değil ki yani. Yol zaten çok dar. Evet, şu ana kadar olan yola ben hayran oldum yine. Yine Ege'nin güzel rotalarından biri oldu. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Şu çok övülen göleti bir görelim bakalım. Oradan Koçarlı'ya doğru geri dönüş yapıp bu güzergahı tamamlamış olacağız. Yani yol boyunca ineği, atı, burasıymış demek ki o meşhur gölet. Vahşi atlar çok iyiydi. Ha, küçücük bir yermiş burası ya. Yol var mı? Buraya bir yerden iniliyor olması lazım değil mi? Evet, iniş yeri burası. Büyük ihtimalle. Evet. Korkma, korkma, korkma. Geçeyim mi? Geçebilir miyim? Sen de üstüme çık dede. İnek hiç istifini bozmadı yalnız, var ya. Buradan gidiyor mu yol? Karşıya nereden gidiyor? Ana yola çıkıp oradan mı ineceğim? Tamam. Buradan geri dönelim. Buradan hiçbir yere çıkmıyormuş. Çok da kötü durduk. Evet. Şuradan.
Aha kaldık vallahi burada. Hadi oğlum. Hadi bistro. Aha vallahi. Saplandık lan. Allah Allah. Ulan var ya. Okyanusları açtık, derede boğuluyoruz şu an ya. Zemin çok kötü. Aha şuradan kurtarırım ben. İşte ağır motosikletin zararları. Allah. Karşıdan karşıya geçebilirsin dediler. Şuradan karşı bir yol varmış. Bakalım oraya inmeye çalışalım. Evet, şu karşıya giden yolu diyorlar. Reis burada takılıyor ya. Tek başına var ya. Yok, bu deminki değil. Bu başka. Dur bakalım. Şu yol mu gidiyor? Ha, tamam. Tamam. Tesise girmek tehlikeli ve yasaktır. Yani gölete girmeyeceğiz. Evet, burada güzelmiş. Böyle şirin, tatlış, güzel bir göl. Biz şu karşıya gittik demin. Korkma, korkmayın, korkmayın. Çok güzeller. Evet. Hafif offroad yapıyoruz yine ya. Orada bir aile var. Onları rahatsız etmek de istemiyorum. Nereye kadar gidiyor bir bakalım. Şuradan dönelim. Merhabalar. Afiyet olsun. Şuradan gidelim. Şunu gölgede bir bırakalım. Göl manzarası çekelim. Yoruldum. Çok güzel ya. Kuş sesleri. Büyük ihtimalle burası sulama göleti. Öyle bir şey. Aslan Yaylası göletiymiş burası. Sessiz, sakin bir yer. Küçücük, o kadar küçük ki. Ha, bu kadar. Yani güzel. Buradan Koçarlı'ya doğru devam edeceğiz. Sonrası yola devam ediyoruz. Koçarlı tarafına doğru gidiyoruz. Burası Aslan Yaylası göleti. Küçük bir gölet, şirin bir yer. İleride piknik yapan bir aile var. Yanlarına çağırdılar beni. İlla sucuk ekmek verelim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim insanımız çok misafirperver. Küçük çocukları Eymen'e de buradan selamlar. O da bir motosiklet sevdalısı. Geldi yanıma. Abi dedi, senin kanalın var mı? Hemen abone olayım. Sağ olsun. Böyle şeyler insanlık adına çok mutlu eden şeyler. Çaylarını içtiğim güzel bir mola oldu ve buradan güzergahımıza devam ediyoruz.
Bu dağ yollarından Koçarlı tarafına doğru devam ediyoruz şimdi. Her yerde inekler, buzağlar çok güzeller. Yol boyunca her yerde inekler, buzağlar var. Hadi geç bakalım. Korkma, 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 korkma. Korkma, bir şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar, siz de bana destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hep beraber Moto Müzika'yı güzel yerlere getireceğiz. Devam ediyoruz. Aslan Yaylası. Vay be dedem kasketiyle. Merhaba abim, merhaba. Evimizin içinde bir Rossi var. Ara ara çıkmayı bekleyen. Her motorcunun içinde bir Rossi vardır. Lan şeridinden git. Allah Allah. Yani şu açarak içeriği görerek gitmeye çalışıyorum. Kör bir sürüş yapsam işimiz var yani. Yine Alp dağlarına bağladık ya. Güzel Ege rotaları ya. Müthiş. Memleketimizin kıymetini bilelim gerçekten. Arslan Yaylası göletinden Koçarlı'ya doğru dağ yolundan devam ediyoruz şu an. Burada yol üzerinde bir Kızılkarlar diye bir köy varmış. Namı diğer Cinliköy. Evet, yanlış duymadınız, Cinliköy. Öyle adını çıkartmışlar. Bazı filmlere de konu olmuş. Ya bilginiz olsun. Ya su ve elektrik olmadığı için köyde zamanla köy halkı orayı terk etmiş ve sonradan efsane uydurulmuş. Buralara yolu düşen olursa orayı da görebilir. Benim çok merak ettiğim bir yer değil. Onun için yola devam ediyorum. Adı Kızılkarlar. Buraya yakın. 2-3 kilometre falan. Biz Koçarlı'ya arka yoldan çıkacağız şimdi. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz oradaki dağları geçip Koçarlı'ya yaklaştık. Çok güzel bir rota oldu bu. Çok maceralı bir rota oldu. Bozuk yollar, stabilize yollar, tarihi yerler. Gerçekten müthiş keyif aldım. Şu an Koçarlı'ya dediğim gibi yaklaştım. Aydın'a doğru geçiyorum. Yoruldum. Çok yoruldum ama keyifli bir yorgunluk oldu. Umarım sizlere güzel bir rota sunabilmişimdir. Ben bu rotayla ilgili yine çok beğendiğimi söyleyeceğim. Çünkü Ege'nin her yeri çok güzel. Tarihi yerleri beğendim. Birkaç yere gidemedik ama sonuçta oralara nasıl gidileceğini gördük. Son tahlilde ben mutluyum. Keyif aldım bu yoldan. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Abone olmayı, yorum yapmayı, desteklemeyi unutmayın. Hep beraber birlikte Moto Müzika kanalını büyüteceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Motosikletle kalın. Ve her zaman, her fırsatta
gezmek için fırsat kollayın. Hoşça kalın.